Bugünkü videoyu hem size hem de kendime hatırlatmam gereken bir şeyler olduğu için çekiyorum. Videoya bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bir gün bir eşek bir kaplana çimenler mavidir der. Kaplan ise hayır çimenler yeşildir der. İkisi anlaşamaz ve aslan kralın yanına giderler. Eşek krala doğru dönüp der ki, kralım, kaplana söyler misiniz? Çimenler mavidir. Kral da evet doğru söylüyorsun çimenler mavidir der. Kaplan aldığı ceza karşısında itiraz eder ve aslana dönüp der ki gerçeği sen de biliyorsun çimenler yeşildir der. Aslan evet gerçeği biliyorum çimenler yeşildir ama sana cezayı bunun için vermiyorum der. Sen bir eşekle gereksiz bir tartışma içine girerek zamanını ve enerjini boşa harcadın. Bu bir bilginin yapacağı iş değil. İşte sana cezayı bu yüzden veriyorum der. Düşünen insan olarak altını çiziyorum. Düşünen insan olarak değerli varlıklarız. Etrafımızda bu eşek benzetmesine uyan kaç tane insan var farkında mısınız? Zamanımızı, enerjimizi boşa harcayan ve aslında kaç tane insan var ki kaplan olup robotlaşan, düşünmeden, sorgulamadan yaşayan. Sabah uyan, kahveni iç, arabana veya toplu taşımaya bin, işine git. İşinde dört duvar arasında enerjinin duvarlar tarafından emildiği mesaine başla. Sonra evine gel ve bir önceki günün aynısı, bir önceki günün, bir önceki günün, bir önceki günün bütün günler aynı. İnsanlarda artık kadınlık ve erkeklik hormonları da azalmış durumda. Bunun sebebi yediğimiz, içtiğimiz besinler, hareketsiz yaşamdan da ziyade içimizde o yaşam enerjisine artık ihtiyacımız yok. Zaten her şey önümüze geliyor ve hiçbir şey düşünmemize gerek yok. Şu an bir bebekle kendinizi kıyaslamanızı istiyorum. Bebekler tıpkı bir ışık topu gibidir. Saf enerjidir. Kara kara düşünmezler. Sadece içinden geldiği gibi davranır. Başarısızlıklara uğrarlar, düşerler, yaralanırlar ama kalkıp yürümeye devam ederler. Veya siz bir bebeğe kızdığınız zaman, bağırdığınız zaman size surat asmazlar. Bir zaman sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi sizinle iletişim kurmaya devam ederler. Çünkü içlerinde bir nefret yoktur. İşte bizim de bebeklikte bıraktığımız içimizdeki o bağlantıyla bağlarımız tamamen kopmuş durumda. Bebekler bizim için çok güzel örneklerdir. Çünkü onlar doğayla uyum halindedir. Yaşam enerjileri saftır. Bizim gibi bombardımana tutulmamışlardır. Aslında bizim en büyük sorunumuz şu anda yaşamamak. Şu anda değiliz. Şu anda değiliz ya geçmişteyiz ya da gelecekteyiz. Gelecekteki her şey hayalidir. Araştırmalara göre insanların gelecek kaygılarının %80'i hiç gerçekleşmeyen duygular. Geri kalan %20'si ise düşündükleri kadar kötü şeyler yaşamıyorlar. Düşündüklerinden daha iyi bir tabloyla karşılaşıyorlar. Korku gelecekten gelir, üzüntü ise geçmişten. Ve biz bugünün insanları olarak şu andan uzaklaştırılıyoruz. Bunun farkında mısınız? Sanki bu yaşadığımız dünyada işte her şey bunun için programlanmış gibi. Bizi şu andan uzaklaştırmak için. Sürekli ya korku ya üzüntü halindeyiz. Çünkü şu anda değiliz. Bu videoyu izliyorsunuz ve andasınız. Şu an bir üzüntünüz yok. Çünkü bu andasınız. Geçmiş değiştirmenin bir yolu da aslında şu anda kalabilmek. Nasıl mı? Geçmişte yaşadığımız deneyimler, anılar aslında bizimle gelen kısımları bize yaşattıkları duygular. Mesela çok utandığınız ve korktuğunuz, cesaretinizin kırıldığı anları düşünün ve bugününüzü, şu anınızı o duygulara göre yaşıyorsunuz. Tekrardan o durumlara düşmemek için belki de kendinizi daha geri planda tutuyorsunuz artık, daha pasif davranıyorsunuz. Ama geçmişte yaşadığınız olaylara aslında yeni anlamlar yüklerseniz otomatik olarak o duyguları bugüne getirmiyorsunuz ve bugününüzü değiştiriyorsunuz. Aslında içimizde o kadar büyük bir güç var ki ama bugünün dünyası bizi sistemde tutmak için ya da Matrix diyebilirsiniz. Bizi bu Matrix'in içinde tutabilmek için bizi sürekli oyalıyor. Çok fazla düşünüyoruz, çok fazla üzülüyoruz, çok fazla kaygılanıyoruz. Hepsi aslında bizi oyalamak için ve sistemin içerisinde tutmak için. Sistemin içerisinde düşünmeden tutmak için. Onların kurallarına göre oyunu oynamamız için. Ne zaman ki hepsine dur deriz, ne zaman ki bu oyunu kendi kurallarımıza göre oynarız. İşte o zaman gerçek kapasitemizi ortaya çıkartabileceğiz. Evet bu sistemden çıkış yok. Bununla alakalı birkaç video daha yapmıştım. Şuraya ekleyeceğim. Bu sistemden çıkamayız ama bu oyun gibi düşünürsek bu yaşadığımız hayatı, bu oyunu bir başkalarının kurallarına göre oynamak var. Bir de kendi kurallarımıza göre oynamak var. Siz hangisini tercih edersiniz?
Burada bana şunu soracak olursanız, sistem diyorsun da nedir bu sistem? Bizi kimler bu sistemin içinde tutmak istiyor diye soracak olursanız, aslında bu konu çok derin bir konu ve bunu sadece arada geçiştirmek istemiyorum. Bunun için ayrı bir video yapmak istiyorum ama yine de ufak bir şekilde buna değineceğim. Sistemi şöyle düşünün. Dünya, yaşadığımız evren aslında dualiteden oluşuyor. Dualite nedir? Zıtlıkların bir arada bulunmak zorunda olduğu bir sistem. Yani bir iyi bir de kötü olduğunu düşünün ve bunların ikisi bir arada var olmak zorunda. Çünkü biri birinin varlığıyla aslında ortaya çıkar. Sistem denilen şey dünya üzerindeki, tabii ki bunlar insan varlıkları ama onları kötü olarak adlandıralım ve sistem insanları aslında kendi istedikleri şekilde yönlendirmek için öyle güzel ellerinde ekipmanları var ki, mesela Hollywood. Mesela sosyal medyanın bilinçsizce kullanılması, mesela işte müzikler gibi birçok ekipmanları var ki insanların düşünmelerini engelleyen, onlar ne istiyorsa onların istediği şekilde düşünmesini istedikleri o kadar güzel unsurlar var ki ellerinde. Bunların daha detaylarını başka bir videoda aktarmak istiyorum size. Videonun başındaki hikayeye gelecek olursak, o hikayeyi birazcık daha şu an değiştirmek istiyorum ve ne demek istediğimi daha iyi anlamanız için şöyle değiştireceğim bu hikayeyi. Orada bir eşek figürü vardı, bir kaplan, bir de kral aslan figürü vardı. Eşeği, ki eşekleri seviyoruz, çok tatlıdır. Sadece mecazi anlamda kullanıyorum burada. Oradaki eşeği çok fazla aklını kullanmayan, sistemin ona dayattığı yanlışları doğru kabul eden insan olarak düşünelim. Kaplanı da aslında içinde bir potansiyel var. Evet, sorguluyor, evet. Ama yine de daha kendi kurallarını koyacak şekilde sisteme dahil olamayan insan olarak düşünelim. Buradaki kral aslanı da şu şekilde düşünelim. İşte dünya üzerinde ki o arka plandaki Big Brother diyelim ya da görünmeyen güç vardır ya, hep işte bazı ailelerin isimleri geçer. İnsanları sistemde tutmaya çalışan, hikayenin başından farklı olarak kötü bir figür olarak görelim. O kuralları koyucu ama insan figürü. Buradaki hani yaratıcı olarak, kural koyucu olarak görmeyin ve o kral karar veriyor. Kral karar veriyor. Doğruya yanlışa, sen doğru bildiğini yapsan bile kral karar veriyor. Ta ki sen işte oyunu kendi kurallarınla oynamaya başlayana kadar. Kararlarımızın çoğu bize ait değil. Artık günümüzde doğru veya yanlış kavramı da değişmiş durumda. Yapmak istedikleri şey aslında çok basit düzeyde anlaşılabilir. Çok basit. Yani karmaşık bir şey yok. İnsanları kendi doğrularına göre yönlendirebilmek ve insanları yönlendirmek için de ne yapmanız gerekiyor? Onları oyalamanız gerekiyor. Sistemin içerisinde bir şekilde tutmanız gerekiyor. Peki sistemin içerisine nasıl tutabilirsiniz insanları? Tabii ki de onlara güzel şeyler göstererek. Aslında güzel değil ama onları renkli, cazibeli, hani bir deyim vardır ya, Amerikan rüyası gibi. Amerika zaten nasıl bir devlettir? Böyle sürekli her şeyin canlı, renkli, bütün hani teknolojilerin oradan yayıldığı. Kime sorarsanız sorun, dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesi kimdir? Amerika. Yani insanların zihnine bir şekilde belli olguları yerleştirmişler aslında. Ve siz onların doğrularına göre, onların yönlendirmelerine göre yaşıyorsunuz hayatınızı. Ve biz bu anda kalabilmenin en büyük pratiği aslında nefesinize odaklanmak. Bir insan ortalama bir günde 20-25 bin nefes alıp verir. Peki siz bunun hangisini farkındasınız? Hiç nefes alıp verirken bunun hiç farkında değiliz, değil mi? Ama bize hayat veren şey nefestir. Nefesin durması zaten otomatikman bu dünyadan gitmemiz anlamına geliyor. Yani bu dünyada olduğumuzun ve şu anda olduğumuzun en büyük ispatı aslında nefes alıp veriyor olmak. Nefes pratikleri yapabilirsiniz. Aslında kendimi bildim bileli bazı şeyleri sorgulayan ve etrafımdaki kişilerden daha farklı düşünen biriydim. Bu aralar belki de yaşla birlikte hepimizin doğal bir süreci olarak olgunlaşıyoruz ve daha fazla, daha farklı farkındalıklar edindim ve bu farkındalıkları da ara ara sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu günlerde de fark ettiğim en önemli konu buydu. Anda kalamamak, anda kalamamak. Bir şeyleri istiyoruz, bir şeyleri talep ediyoruz ama her zaman geleceğin korkusuyla ve geçmişin üzüntüsüyle aslında korkak ve kendinden emin olmayarak istiyoruz. Gerçekten istediğimizi, düşündüğümüz kaç şeyi gerçekten istiyoruz veya
onları elde edebilmek için ne kadar cesaretimiz var? İşte bunları anlayabilmek için aslında belli bir farkındalığa erişmemiz gerekiyor ve kendi kapasitemizi ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bana göre hayatımız bir tane ve tekrar bu dünyaya gelmeyeceğiz. Tekrar bu dünyaya gelmeye inananlar için de şu anki hayatlarını bir daha yaşayamayacaklar. O yüzden kapasitemizi tam anlamıyla kullanarak bu hayatı, bu oyunu aslında kendi kuralımıza göre oynayabiliriz. Ve lütfen siz de sizi aşağıya çeken insanlardan ve duygulardan uzaklaşmaya çalışın. Bunu yapmak aslında kolay değil. Bunu yapmak çok zor. Bu sadece bu videoyla gerçekleşmeyecek. İnsanlar şöyle der ya, işte bir günde işte hayatım değişti. Bir günde her şeyi değiştirdim. Bir günde şu farkındalığa eriştim. Aslında böyle bir şey yok. Sizin sürece başlamanız önemli. Belki bu videoyla hayatınızda bir şey değişmeyecek ama en azından o değişim yolunun belki de başına geçeceksiniz ve bence aslında en büyük olay o yolun başına gelmek ve ilk adımı atabilmek. O ilk adımı atamayan ve yolun başına dahi, farkındalık yolunun başına dahi gelemeyen o kadar çok insan var ki ve bu dünyadan hiçbir şey bilmeden, hiçbir farkındalığa erişmeden gidecek o kadar çok insan var ki. Eminim videonun bu dakikasına kadar geldiyseniz siz de farkındalığı olan insanlarsınız ve siz de yoldasınız. Kendinizi çok fazla hırpalamadan, çok fazla kaygıya ve korkuya kapılmadan, oyunu kurallarına göre ve tam kapasitemizi ortaya çıkartacak şekilde nasıl yaşayabiliriz? Hadi hep birlikte beyin fırtınası yapalım ve yorumlarda bana kendi fikirlerinizi anlatın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.